Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Değerli çiçek sever takipçilerim. Sizlere bugün aslan ağzı çiçeğinin budamasını ve budadıklarımızdan nasıl fide yaptığımı göstermek istiyorum. Şubat ayındayız ve aslan ağzı çiçeği için tam şimdi budama zamanı. Bakın bu benim aslan ağzı fidem. Çok yıllık bir gövdeye sahip. Yaz kış böyle yemyeşil. Bakın benim yardımcılarım geldi. Bizim sokağımızın kedileri. Biz bunlara burada bahçemizde yiyecek veriyoruz, bakıyoruz. O yüzden de böyle bana yardımcı oluyorlar. Sizin de böyle tatlı yardımcılarınız var mı? Şimdi şöyle bakın, toprak seviyesinden yaklaşık 10-12 santim kadar bırakıp onun üzerinden keserek çiçeğimden uzun dalları ayırıp o uzun dallardan da fide yapacağım. Şöyle bakın, upuzun bir dal. Hemen şöyle iki göz üzerinden, iki yaprak üzerinden kestim, ayırıyorum bunu. Şöyle görüyorsunuz. Bunu da aynı şekilde iki yaprağının üzerinden kesiyorum ki yeniden filiz versin. Bu küçük olanların da sadece ucunu alıyorum. Uç alma şeklinde yapıyorum bunlara da. Minicik uçlarını kırıyorum. Bu şekilde çiçeğim hem daha fazla çiçek açacak hem de daha gövde güçlenecek, daha sağlıklı olacak, daha güzel tohumlar yapacak bana. Ve budamış olduğum uzun dallarından da fide yapıyorum. Tutuyor, çok güzel tutuyor. Şöyle elimle taze dalları elimle de kırabiliyorum. Çünkü çok kolay kırılıyor ama makasla kesersek daha düzgün olur. Kediciğim yanımda olduğu için onun patisini kesmemek için elimle yapmaya çalışıyorum. Benim bu aslan ağzı çiçeğim çok yıllık bir gövdeye sahip. Uzun yıllardır ben de bahçenin her yerine tohumlarını da atıyorum. Çok güzel tohum da yapıyor. Aslan ağzı çiçeğinin gövdesinin tek yıllık olanları da var. Bir de şimdi yeni hibrit tohumdan üretilenleri var. Hibrit tohumdan üretilenleri ben artık bahçeme sokmak istemiyorum, o tarz ürünleri. Çünkü onlar bahçemdeki toprağın yapısını bozdukları gibi zaten çiçeklendikten sonra tohum bile bırakmadan çok kısa bir süre içerisinde kuruyorlar. O yüzden onlara emek harcamak istemiyorum. Bu orijinal tohumları ve orijinal gövdeyi korumak için mutlaka fide yapıyorum ben bunlardan. Tıpkı benim kasımpatı çiçeği budama ve fide yapma videomdaki gibi yapıyorum. Aslan ağzı çiçeğimden de fide yapma işini. Biraz kediciğim nedeniyle çok detaylı kesim gösteremedim ama umarım iyi anlatabilmişimdir. Küçük olanların ucunu alıyorum. Büyük dallarında şöyle aslan ağzı çiçeğindeki gibi iki yaprak üzerinden bırakarak kırıyorum. Makasla da kesebiliriz. Bu yeni filizlenen dallar %100 tutar. Eski gövdeden olan dallar birazcık tutmama riski var ama onları da dikiyorum ben. Şimdi hemen şöyle bir saksıya dikeceğim. Toprağa da dikebilirsiniz. Yine bu fide yapacağım kısmın da ucunu alıyorum ve şu alt kısımdan yapraklarını boşaltıyorum. Tek elimle çekim yapıp tek elimle de bu işi yaptığım için biraz zorlanıyorum. Kedilerim de rahat durmuyorlar. Onlara da elini patisini kesmemek için çaba sarf ediyorum. Görüyorsunuz, yardımcılarım çok. Şöyle bakın, yarısını komple gövdenin yarısını yapraklarını boşalttım. Eldivenimi de yırttım minnoşum. Şimdi bunu bu şekilde boşalttıktan sonra sulamış olduğum saksıyı karıştırmıyorum. Toprağının sıkı olmasını istiyorum. Sadece saksıyı suladım. Kolay batırabilmek için. Şöyle önce bir şişle yuvalar açıyorum. Daha sonra bu yuvalara kolayca saplayacağım. İstediğiniz kadar saksıya koyabilirsiniz. Daha sonra burada tuttuktan sonra fidelerinizi istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Şöyle güzelce sapladım. Birazdan boynunu da sıkıştıracağım, toprağını hafiften. Buradaki püf nokta, çiçeğimiz tutana kadar bir hafta 10 gün boyunca bol bol her gün sulamak. Böyle gölge bir yere aldım. Gölge bir yerde daha iyi tutacaktır. Güneş tutmaya çalışan her bitkiyi zorlar. Şöyle koyuyorum ama birazdan boğaz kısmını sıkıştıracağım dediğim gibi. Şu çok uzun olan dallardan ikiye bölerek iki fide çıkartabilirsiniz. Yeni yaptığımız fidelerin mutlaka ucunu da alıyoruz. Şöyle altından da bir göz üzerinden bırakıyoruz. Tıpkı kasımpatı çiçeğindeki fide yapma tekniğimiz gibi.
Şöyle boğaz kısmını hafifçe elimle sıkıştırıyorum. Gölge bir yerde 1 hafta 10 gün bolca sulayacağım. Tıpkı vazoda duruyormuş gibi bol bol suluyorum. Günde bir kez sulamak yeterli. Hepsi çok güzel bir şekilde tutarak bana sayısız fide yapacaklar. Bakın şöyle güzelce suladım ve budadıklarımı da suluyorum. Aslan ağzı çiçeği güneşli ve yarı güneşli yerleri çok sever. Bahçenizde ya da balkonunuzda ona göre dikim yapabilirsiniz. Hem saksıda hem balkonda harika oluyor. Bakın fidelerimi şöyle buralara da fide koydum. En minicik olanları bile koydum. O uçlarını almış olduğum kısımları da koydum. Hepsi tutar inanın. Şöyle bir 5 gün sonra hem budamış olduğum gövdeyi hem de fidelerimi size göstererek videomu ondan sonra yayınlamak istiyorum. Eğer bahçenizde sebze yetiştiriyorsanız balkonunuzda, bahçenizde mutlaka aslan ağzı çiçeği dikin. Arılar çok seviyor. Arı gelmezse sebze olmaz. Bakın şöyle budadıklarımı da görüyorsunuz. Budadıklarım da bir 5 gün sonra gayet güzel hacimlendiler. Bu saksıya da koydum. Her yere koydum. Minicik minicik uçları bile diktim. Onlar bile tutmuş. Şu da kırılmış. Hemen bunu da şöyle tekrar saplamak istiyorum. Şu şekilde tekrar saplayayım. Bu bile tutar inanın. Benimle birlikte çiçek bakımı yapanları, çiçek yetiştirenleri yorumlara mutlaka bekliyorum. Çiçek yetiştirmek bir ayrıcalıktır. İnsana harika bir terapidir. Çiçek yetiştiren elleriniz dert görmesin. Çiçekler insanın gönlüne huzur verir. Her zaman sağlıklı, mutlu, huzurlu olmanızı diliyorum. Hoşça kalın.